Neden beni terk ettin? Sensiz nasıl yaşayacağım? Gidemedim. Seni bırakacak kadar güçlü olamadım. Seni çok seviyorum. Seni bir daha hiç göremeyeceğimi sanmıştım. Yine kaçmaya çalıştığım için beni affet. Beni buna zorladılar. Ağlama. Seni suçlamıyorum. Seni seviyorum. Meydandaki olaylardan sonra Cihan malikaneye döner, odaya çıkarken Alya'nın gelinliğini fark eder. Ona bakarken, Cihan ilk kez kaybın ağırlığını tam olarak hisseder. Elini kumaşa dokundurur ve o anda olanların gerçekliği onu tamamen kavrar. Güçler onu terk eder ve dizlerinin üzerine çöker. Tam o sırada odanın kapısı açılır. Onu ve hayatlarını terk etmeyi bir türlü başaramayan Alya, eşikte durmaktadır. Cihan onu görünce ilk başta gözlerine inanamaz. Gözlerinde yaşlarla ona yaklaşır ve yanına düşer. Cihan sanki tekrar kaybolacağından korkuyormuş gibi onu sıkıca kucaklar. Ve Alya kaçmadan veya her şeyi kendi başına çözmeye çalışmadan sadece orada olmasına izin verir. İlk duygular biraz yatıştıktan sonra aralarında zor ama gerekli bir konuşma başlar. Alya sonunda şantaj, Bora'nın tehditleri ve Meryem'in, Cihan'ı korumanın tek yolunun onun hayatından çıkmak olduğuna inanmasına neden olan sözleri hakkında tüm gerçeği anlatıyor. Güvensizlik veya sevgi eksikliğinden değil, yavaş yavaş sağduyudan daha güçlü hale gelen bir korkudan hareket ettiğini itiraf ediyor. Onu dinledikten sonra Cihan, sürekli tehditler ve tehlikeler yüzünden ne kadar yıkıldığını anlıyor. İşte o zaman Alya'ya henüz bilmediği bir şeyi söylüyor. Boran artık onu asla şantaj yapamayacak veya ailesini tehdit edemeyecek. Ölüm haberi Alya için gerçek bir şok oluyor. Yokluğunda bu kadar korkunç olayların yaşanmış olduğuna inanamıyor. Cihan meydandaki trajediyi, silahlı saldırıları, Şahin'in ölümünü ve o gün herkesi saran kaosu ayrıntılı olarak anlatıyor. Alya için neredeyse gerçeküstü geliyor. Onu en çok korkutan şey, Cihan'ın ölüme ne kadar yaklaştığı düşüncesi. Rahatlamayla birlikte yeni bir korku da geliyor. Cihan ve Sadakat için endişelenmeye başlar, yaşanan her şeyden sonra ciddi yasal sonuçların onları beklediğinden korkar. Ancak onlarca görgü tanığının ifadelerinin trajedinin koşullarını tamamen doğruladığı yavaş yavaş anlaşılır. Herkes Cihan'ın kendini savunduğunu ve Sadakat'ın sadece oğlunu kaçınılmaz ölümden kurtarmak için hareket ettiğini görmüştür. Bu yüzden onlara karşı hiçbir suçlama yöneltilmeyecektir. Bir tehlike geride kalmış olsa da Cihan'ı rahatsız eden başka bir soru devam etmektedir. Serhat ile olan hikaye ona huzur vermez. Meryem'in sözlerine kanıt olmadan inanamaz ve onunla şahsen konuşmaya karar verir. Onun için sadece olası babalık hakkındaki gerçek değil, aynı zamanda eğer gerçekten bu bilgiyi yıllarca sakladıysa, affedilmesi çok zor olacak bir ihanet olacağı gerçeği de önemlidir. Bu sırada Cihan ve Alya başka bir zorlu sınavla karşı karşıyadır. Denise ile konuşma. Bora'nın ölümünü çocuğa nasıl açıklayacaklarını bilemedikleri için bu anı uzun süre ertelerler. Ama sonunda gerçeğin yine de duyulması gerektiğini anlarlar. Olabildiğince dikkatli bir şekilde, korkunç ayrıntılara girmeden ve sadece çocuğun bilmesi gerekenlere odaklanarak bunu yapmaya çalışırlar. Şaşırtıcı bir şekilde, Denise haberi beklediklerinden çok daha sakin karşılar. Üzüntü ve yanlış anlama devam etse de, en önemli şeyi hisseder, yanında onu seven ve yalnız bırakmayacak insanlar olduğunu. Yavaş yavaş malikanedeki hayat daha sakin bir ritme dönmeye başlar. Acı hiçbir yere kaybolmaz, ancak uzun zamandır ilk kez, geleceğin hala var olduğu hissi vardır. İşte o zaman Cihan ve Alya, trajediyle üzeri çizilen konuya geri dönerler. Hala karı koca olmak istiyorlar. Ama şimdi buna karşı tutumları tamamen farklı. Tüm kayıplardan sonra, artık büyük bir kutlama, yüzlerce misafir veya lüks bir tören hayal etmiyorlar. Bu nedenle sadece mütevazı bir nikah yapmaya karar verirler. Sadece ikisi, duyguları ve tüm zorluklardan sonra hak ettikleri yeni başlangıç. Cihan ve Alya başlarına gelen tüm trajedilerden sonra hayatlarını yavaş yavaş normale döndürmeye çalışırken, acı dolu ayrılıklarına neden olan hikayeye son verebilecek bir soru daha vardı. Serhat ile olan hikayeleri, üzerlerinde ağır bir yük gibi asılı kalmıştı. Çünkü Alya, bir zamanlar Serhat yüzünden kaçmaya cesaret etmiş, böylece her şeyden çok sevdiği kişiyi koruyacağına inanmıştı.
Cihan dışarıdan sakin görünse de, içten içe DNA testinin sonuçlarını heyecanla bekliyordu. Meryem'in sözlerine en başından beri inanmamış ve gerçeğin onların anlatmaya çalıştıkları gibi olmadığını anlamıştı. Ancak, resmi bir onay alana kadar bu hikayenin hayatlarını etkilemeye devam edeceğini de biliyordu. Sonuçlar nihayet hazır olduğunda, tüm şüpheler ortadan kalktı. Analiz Cihan'ın en başından beri hissettiği şeyi doğruladı. Serhat onun oğlu değildi. Bundan sonra Cihan ve Meryem arasında çözülmemiş hiçbir şey kalmadı. Geçmişin artık geri alınamayacağını anlayan Meryem, Mardin'den ayrılmaya karar verdi. Birkaç gün sonra, Cihan ve Aliye bir nikah töreni düzenlediler. Tören bittiğinde ve resmen karı koca olduklarında, Aliye Cihan'a baktı ve bu ana kadar ne kadar uzun bir yol kat ettiklerini fark etti. Kaçışlar, ayrılıklar, ihanetler, şantajlar, sevdiklerinin kaybı ve sürekli korku yaşamışlardı. Ancak her şeye rağmen, tekrar birbirlerini seçmeye devam etmişlerdi. Cihan bugünün kendisi için sadece evlilikten çok daha fazlasını ifade ettiğini de anladı. Bu hayatın en karanlık dönemlerinden sonra bile bir insanın ayağa kalkma, affetme, yeniden güvenme ve sevdikleriyle bir gelecek kurma gücünü bulabileceğinin kanıtı oldu. Nikahın tamamlanmasının ardından yan yana duran ikili, ilk kez korkmadan geleceğe bakabildiklerini hissettiler. Geçmiş tarihlerinin bir parçası olarak sonsuza dek kalacaktı, ancak artık geleceklerini belirlemeyecekti. Ve bu farkındalık, katlanmak zorunda kaldıkları tüm zorluklardan sonra onlar için en değerli hediye oldu. Anlatılan olaylar Cihan ve Alya'nın yıllarca süren kayıp, korku, yanlış anlamalar ve zorluklarla dolu uzun ve acı dolu yolculuğunun sonunu oluşturuyor. Bu yüzden onlar için en büyük zafer, suçluların cezalandırılması veya tehlikenin ortadan kalkması değil, birbirlerine olan güvenlerinin geri kazanılmasıdır. Mütevazı bir nikah kıyma kararları, duygularının olgunluğunun bir sembolü haline gelir. Artık görkemli bir düğüne veya çevrelerinin onayına ihtiyaç duymazlar, çünkü yaşadıkları her şeyden sonra onlar için en önemli şey kutlama değil, sonunda korku, yalan ve kaçış olmadan birlikte olabilmeleridir. Evlilikleri güzel bir peri masalının başlangıcı değil, yıllarca verdikleri mücadelenin hak edilmiş bir ödülü olur. Aliye için bu son, sürekli suçluluk duygusundan ve sevdiklerini kaybetme korkusundan kurtuluş anlamına gelir. Cihan için ise bu gerçek aşkın her ne pahasına olursa olsun birini yanında tutmakla ilgili olmadığını, en acı verici hayal kırıklıklarından sonra bile onu tekrar seçmekle ilgili olduğunun bir teydidir. Bu öykünün sonunda onlar sadece birbirini seven insanlar olarak değil, karanlık dönemlerden geçmiş ama duygularının yok olmasına izin vermemiş bir karı koca olarak kalırlar.